Evren henüz yaratılmamıştı. Zamanın bile doğmadığı bir boşlukta hiçbir şey yoktu. Ne doğu ne batı, ne yukarı ne aşağı. Sadece hiçlik. Bozkır yoktu çünkü toprak henüz düşünülmemişti. Rüzgar esmezdi çünkü hava bile var olmamıştı. Gök henüz doğmamıştı çünkü bakacak bir göz, hayal edecek bir akıl yoktu. Ve bu sonsuz karanlığın, bu durgun hiçliğin içinde bir şey kıpırdadı. Bir ses değildi bu, bir ışık da değil. Bir düşünceydi sadece. Ne başladığı belliydi ne de nereye ait olduğu. Bu düşünce yayılmadı, fısıldamadı, sadece vardı. Ve bu varlık kendini düşündü. "Ben neyim?" dedi sessizce. Kendine soran ilk şeydi o. Ve bu sorudan bir yanıt doğdu, düzen. Çünkü her şey, kaosun içinde bile bir düzen arardı. Ve o düzen ilk kez bir biçim almaya başladı. Bir kıvılcım belirdi. Ne ışıktı ne gölge. Ama tüm ışıkların ve gölgelerin özüydü. Ve bu özden bir varlık doğdu. Henüz adı konmamıştı ama adı içindeydi. Ülgen. Ülgen, ilk bilinç, ilk irade, ilk düzen. Gözlerini açtığında baktığı yerde şekilsizlik vardı. Ama o şekilsizlikten şekil hayal etti. Bir merkez, bir yön, bir ahenk düşledi ve nefes aldı. O ilk nefes hiçliği deldi. Karanlık sarsıldı. Sessizlik ilk kez çatladı. Ülgen nefesiyle göğü örmeye başladı. Nefesi her değdiğinde bir kat daha yükseldi. Her nefes bir fikir, her fikir bir katman. Ve böylece gök 9 kat üst üste yükselerek bir evren oluşturdu. Birinci kat, ışık. Burada yıldızlar ilk kez kıvılcım oldu. Gözlerin bile henüz yaratılmadığı bir anda parıltı doğdu. İkinci kat, umut. O yıldızlara bakan bilinçlerin dileği, henüz var olmayan gözlerden süzülecek hayallere yer açtı. Üçüncü kat, bilgelik. Sorular burada sessizlikle yankılandı. Cevap sadece arayanda gizliydi. Dördüncü kat, denge. Zıtlıklar bir terazide buluştu. İyilik tek başına yoktu, kötülükle tanımlandı. Beşinci kat, huzur. Buraya ulaşan, kavganın anlamsızlığını fark ederdi. Burada rüzgar esmez, yıldız bile sessiz yanardı. Altıncı kat, yasalar. Her varlığın, her zamanın, her hareketin yeri belirlendi. Kural, baskı değildi, dengeydi. Yedinci kat, hafıza. Olmuş ve olacak her şeyin yankısı burada saklandı. Zamanın dokusu burada dokunuyordu. Sekizinci kat, sessizlik. Her sözden arınmış, her niyetten soyutlanmış bir boşluk. Sadece var olmanın bilgisiyle doluydu. Dokuzuncu kat, sonsuzluk. Ne başlangıç ne son. Sadece varlığın kendisi. Zamansız zaman. Ve Ülgen, işte bu en yüksek katta, sonsuzlukla yalnızlık arasında bir taht kurdu. Tahtı yıldız tozundan, bilgelikten ve suskunluktan örüldü. Ama orada bile bir eksiklik vardı çünkü düzenin içinde dahi bir arayış hep olur. Ülgen, 9. katın mutlak sessizliğinde bir boşlukta oturuyordu. Ama sadece oturmak, yaratmak değildir. Yaratım, süreklilik ister. Bu yüzden göğün en üst katında bir yer inşa etti. Altın Saray. Bu saray, ışığın en saf haliyle örülmüştü. Kapıları altın değil, altın niyetindeydi. Her sütunu bir ilkeyi temsil ederdi. Denge, yasa, merhamet, bilgelik, umut, sessizlik ve zaman. Saray sabit değildi. Şekli, ona yaklaşan bilincin anlayışına göre değişirdi. Bazı şamanlar onu bir kuş olarak görür, bazıları bir dağ, bazıları bir kadın yüzü. Çünkü bu saray, anlamın eviydi. Güneş onun gözüdür. Ay onun nefesi. Yıldızlar ise zihninin parıltısıdır. Sarayın ortasında ise tahtı yükseliyordu. O taht bir otorite simgesi değil, bir sorumluluktu. Çünkü göğün düzeni bu tahttan yayılırdı. Ülgen burada ilk kez düşündü. Dengeyi sürdürecek başka varlıklar da olmalı. Ve böylece o, sadece göğü değil, göğü paylaşacak olan düzeni de yarattı. Evren tek kişilik bir sahne olmamalıydı. Roller çoğalmalı, denge karşılıklı kurulmalıydı. Çünkü mutlak yalnızlık bile bir çatlaktır. Bu yüzden düzenin kalbine başka ruhlar davet edilmeliydi. Ve böylece ilk fikir doğdu, can. Altın Saray'ın tam merkezinde, Ülgen ellerini kaldırmadı. Bir heykeltıraş gibi şekil vermedi. Bir büyücü gibi söz söylemedi. Sadece düşündü. Ve o düşünceden, göğün özünden bir damla ayırdı. Bir damla madde değil, bir damla anlam. Bu anlamdan biçimi olmayan bir varlık doğdu. Ona bir şekil verilmedi. Çünkü şekil, ruhu sınırlar. Ve onun ruhu sınır tanımaz olmalıydı. Bu varlığa bir ad verilmedi başta. Ama Ülgen ona baktı ve şöyle dedi: "Sen
Kayra ol. Sen olasılıksın. Kayra ilk başta neydi belirsiz bir akıştı. Görünmezdi ama hissedilirdi. Göğün katmanları arasında dolaştı. Her yerden bir parça aldı. Işıktan parladı. Umutla titreşti. Bilgelikten soru aldı. Dengeden yön öğrendi. Huzurdan yumuşaklık, yasadan sınır, hafızadan iz. Ama sessizlikten şüphe aldı. Sonsuzluktan ise yalnızlık. O yalnızlık ona yeni bir şey öğretti. Farkındalık. Ve ilk kez durdu. İlk kez içe döndü. Ve bir ses yankılandı içinde. Ben neyim? Bu soru evrendeki ilk kişisel bilinçti. Ülgen bir yaratıcıydı. Ama Kayra bir sorandı. Ve soru cevaptan büyüktü. Ülgen, Kayra'nın sorduğu soruyu izlerken bambaşka bir içgörü daha edindi. Düzen tek bir varlıkla sürdürülemezdi. Evrenin dokusu çok sesli olmalıydı. Gökyüzü bir sahne ise rol dağılımı yapılmalıydı. Ve böylece Ülgen, göğün 7. katındaki yasanın özünden 7 varlık doğurdu. Onlara 7 oğul dedi. Her biri bir kavramın beden bulmuş haliydi. Karakuş Han, gökte uçan her canlının koruyucusuydu. Kuşların yönü değiştiğinde o gözlerini başka diyarlara çevirirdi. Purahan, atların ruhuydu. Sürüler coştuğunda yeryüzü onun ayak sesleriyle titrerdi. Burçahan, bereketin bekçisiydi. Toprağın kalbinde onun adıyla büyürdü tohum. Baktıhan, lütuftu. Bağışlanmanın, barışın ve şefkatin ılık rüzgarıydı. Yaşılhan, doğanın sesi, ormanların uyanışı, dağların sabrıdır. Kanımhan, güvenin taşıyıcısıydı. Sadakat, onun sessiz gölgesinde doğardı. Karşıthan, temizlikti. Arınma, başlangıç ve son arasında onun elinden geçerdi. Ve sonra 9 kız, isimleri yoktu. Çünkü her birinin adı, her görenin ruhunda yeniden yazılırdı. Onlar ilhamdı. Her şamana rüyada görünür. Bir şiir, bir melodi, bir vizyon bırakırlardı. Kimi onları su gibi görür, kimi yıldız tozu, kimi annesinin yüzü. Bu çocuklar, Ülgen'in eliyle evrene yerleştirilen notalardı. Ve Kayra'nın sorusuna, evrenin ilk korosu olarak verilen yanıttı. Yüzyıllar geçti. Zaman artık yeryüzünde akıyordu. İnsanlar toprağın üstünde yürüyordu. Ama bazıları göğü özlüyordu. O insanlar gündüz çalışır, gece ise ateşin başına otururlardı. Ama onlar uyumazdı. Ruhları uyanıktı. Ve içlerinden bazıları gözlerini kapattığında yıldızların arasına yükselirdi. Bunlar şamanlardı. Kutsal olanla temas kuran, görünmeyeni gören, duyulmayanı duyanlardı. Şamanlar göğe yolculuk ederken, Ülgen'in kurduğu 9 katı tek tek geçerdi. Ama bu katlar artık yalnızca kavram değil, sınav olmuştu. 1. kat, ışığın güzelliğiyle göz kamaştırırdı. Gözünü kısamayanlar burada yanardı. 2. kat, umutla sarhoş ederdi. Arzusuna kapılan geri dönemezdi. 3. kat, sessizlikle doluydu. Cevap arayanlar, cevapsızlığın acısıyla donardı. 4. kat, gerçeklerle yüzleştirirdi. Kendisinden kaçan, kendiyle savaşırdı ve böyle sürerdi. Her kat, başka bir iç yolculuk. Her geçiş, bir benle hesaplaşma. Sadece en dirayetli ruhlar Altın Saray'a ulaşabilirdi. Saray, onları farklı şekillerde karşılardı. Bir dağ olurdu, bir kadın olurdu, bir rüzgar sesi. Ama içinde hep aynı şey vardı, sessizlik. Ülgen, gelen şamana bakardı. Konuşmazdı. Çünkü gerçeği söylemek gerekmezdi. Gerçek yalnızca gösterilirdi. Şaman döndüğünde anlatamazdı gördüğünü. Ama sesi değişirdi. Ellerinden ışık dökülmezdi ama gölgesi hafiflerdi. Çünkü göğe çıkan biri bir daha aynı yeryüzüne basamazdı. Ama her ışığın bir gölgesi olur. Her sesin bir yankısı. Her düzende bir çatlak. Ülgen evreni kurduğunda bir şeyi dışarıda bırakmıştı. Boşluğu. Ve işte boşluğun kenarında, yıldızların ışık vermediği bir noktada bir gölge kıpırdadı. Bu kıpırtı düzenin içinde değildi. Ama ondan dışlanmış da değildi. Çünkü her düzen kendi zıttıyla bütün olur. İşte o noktada erlik doğdu. O bir isyan değildi. Bir alternatifti. Işığa gözlerini kapamıştı. Çünkü ışık onu kör ediyordu. O karanlıkla görüyordu. Boşlukla anlıyor, sessizlikle konuşuyordu. Erlik konuşmazdı. Sadece fısıldardı. Çünkü yüksek ses irade gerektirirdi. Oysa fısıltı yalnızca kulak verenleri bulur. Kayra yeryüzünde dolaşırken sorularla doluydu. Ve her cevapsızlık bir boşluk yaratıyordu. İşte erlik o boşluklarda yürüyordu. O Kayra'ya yaklaşmadı.
Sadece bekledi ve bir gece Kayra bir rüya gördü. Göğe tırmanıyordu. Her katı geçiyor ama hepsini bozulmuş buluyordu. Işık kör ediciydi. Umut alaycıydı. Bilgelik suskundu. Denge parçalanmıştı. Ve en üst katta kendi tahtını gördü. Ama o tahtta Erlik oturuyordu. Yüzü yoktu ama gülümsüyordu. Gözsüz bakıyordu. Kayra uyandığında elleri buz kesmişti. Ve ilk kez kendi içinden korkmuştu. Kayra gözlerini açtığında dünya aynıydı. Ama o artık aynı değildi. Rüyası silinmemişti. Tam tersine zihnine kazınmıştı. Gözlerini kapattığında Erlik'in gözsüz bakışını hissediyordu. Işığın içindeki karanlık artık fark ediliyordu. Kendi içinde bir çatlak vardı artık. Ve bu çatlak onu yavaşça içine çekiyordu. O gün konuşmadı. Ama ertesi gece yıldızlara baktı. Ve onlara değil, yıldızların arasındaki boşluğa odaklandı. Ülgen onu izliyordu ama yanına inmedi. Çünkü gerçek seçim yalnız yapılır. Kayra 9 katı tekrar tırmandı. Her kat bu sefer daha sessizdi. Her ışık daha parlak ama aynı zamanda daha soğuktu. Ve sonunda 9. kata ulaştı. Orada 3 taht duruyordu. Birincisi Ülgen'in tahtıydı. Işıkla çevrili, sessizce sabırlı. İkincisi Erlik'in tahtıydı. Gölgeden örülmüş ama sarsılmaz bir varlıkla bekliyordu. Ve üçüncüsü boştu. Kayra durdu. İçindeki tüm sesleri susturdu. Ve kendine sordu, ben neyim? Sonra konuştu. Sadece bir kez. Ben taht istemiyorum. Ben yaratmak da istemiyorum. Ben olmak istiyorum. Ben geçişim. O anda boş taht çatladı. Işık ve gölge birbirine dolandı. Ve Kayra insan oldu. İnsanlık böyle doğdu. Ne ışığın tam içinden, ne gölgenin tam kalbinden. İkisinin arasından, seçimin merkezinden. Kayra insan olduğunda evrenin en büyük sırrı çözüldü. Seçim. İnsan, ışığın ve gölgenin birleştiği yerdir. Ne tam iyidir, ne tamamen karanlık. Ama her insanda ikisinin de sesi vardır. Ülgenin ışığı, Erlik'in fısıltısı ve bu sesler her çağda, her kalpte yeniden çarpışır. Bazı insanlar ışığı seçer ama gölgesini inkar eder. Bu onları kırılgan yapar. Çünkü kendi içlerindeki karanlıkla tanışmamışlardır. Bazıları ise gölgeye düşer ama içinde ışık taşır. Ve bu onları insan yapan şeydir. Çünkü karanlığın içinden bile iyilikle yürümeyi seçebilirler. Ama hiçbir seçim kalıcı değildir. Çünkü evren döner ve döngüler asla sona ermez. Bir gün güneş kararır, yıldızlar söner, gök yarılır, yer sarsılır. Bugünün adı vardır, Kalgançı. Her şeyin sona erdiği ve sonra yeniden başladığı andır. Tanrılar bile un ufak olur. Ama sonra Ülgen yeniden nefes alır ve göğün dokusu yeniden dokunur. Ve insanlık her döngüde yeniden doğar. Yeni sorularla, aynı seçimle ben kimim? Hangi sesi dinleyeceğim? Işığı mı seçeceğim, fısıltıyı mı? Ve o anda Ülgen Altınsaray'da oturur. Konuşmaz ama kalpten geçen her seçimi duyar. Erlik ise fısıldar ama asla zorlamaz. Çünkü seçimin kıymeti ancak özgürlükle ölçülür. Bu bir tanrının hikayesi değildir. Bu bir seçimin hikayesidir. İnsan olmanın, karanlığa rağmen ışıkta yürümeyi seçmenin. Çünkü ışık sadece parlamak değildir. Işık yol olmaktır. Mitolya unutulmuş efsaneleri yeniden anlatır. Bu toprakların tanrılarını sessizliğin içinden çıkarır. Abone ol. Bu yolculuğa sen de tanık ol. Bir sonraki efsanede yeniden buluşalım.